Antibiyotik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Alpçim tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Fıtık Film Haberleri 16. bölümün 16. buçukuncu kısmındayım. Üçüncü. Buçukuncu. Ya bu kısımda birazcık diğer bölümde değinemediğimiz hem MCU var hem ciddi haberler var hem boş haberler var. Aynen. Güzel arkadaşlar gruplandıramadık çünkü çok haber birikmiş Çok ve birikti. hepsini konuşmak istiyoruz. Ondan dedik ki birazcık da rahat olalım Aynen. bu videoda ve ilk haberimiz. Tabii ki bu haftanın en büyük haberi, hatta bu yılın belki de en büyük haberi. Evet. Netflix 82.7 milyar dolara Warner Bros'u satın aldı. Ya tam şey olmadı diye biliyorum. Kesinlikle Finalize olmadı bitmedi. diye biliyorum. Ya yine büyük bir dava ama bir şeyler sürer. Çünkü Paramount da Bürokratik. yine teklif yaptı ya. Aynen. Yani bu Büyük olay. çok büyük olay. Kötü bir olay. Yani tekelleşme her zaman kötüdür yani Bence de. tüketici için. Yani oyun dünyasında ne bileyim işte Xbox Activision'ı satın almaya kalkınca falan Bayağı patlamış. herkes bu şey dönemde. olmuştu. Ama bu ondan da büyük bir şey. Yani Kesinlikle. çok büyük bir şey. Oğlum Warner Bros. Neleri içeriyor bir Evet, her şeyi Kesinlikle. içeriyor abi yani. Bir Yüzüklerin açıp Efendisi, baksan böyle Game of her Thrones, şeyi. Hobbit, Harry Potter'ın yeni DC. dizisi, bundan bir önceki şeyler, onların hakları falan. Çok çok fena. Bu kadar olmamalı ya. Bu kötü bir şey. Bence de kötü. Umarım gerçekleşmez. Ne bileyim abi, yani Ya buna rekabet kurulu falan şey bence mani olması lazım. bence de el atması lazım. Bence bu kadar şirketlerin birbirini altına girmemesi de lazım. Birazcık ne bileyim düşük bütçeli işler yaparak işin içinden çıkmaya çalışabilirler. En azından bir 2-3 yıl birazcık Evet. kısa vadeli düşünebilirler. Yani Warner Bros. Ya tam pandemi çok zarar verdi Warner Bros'a falan. O zamanlardan hatırlıyorum bu şeyleri de. Abi ona bakarsan bilmem ne kaç milyara o dandik Yüzüklerin Efendisi dizisini çekmeyi biliyorlar mesela. Ya evet. Biraz Bu da- zarar yani. Kimse Evet. izlemiyor şu anda. Kimse merak da Aynen. etmiyor. Hatta kendileri de diyorlar ulan acaba devam ettirsek mi diye. Öyle bir lanse ettiler ki işte yüzünün en büyük dizisi geliyor bilmem ne. Galadriel havuzda yüzüyordu en son dizide yani. Berbat bir şey izledik. İşte bu birazcık Warner Bros'un kendi de yaptığı bir şey. Tarantino ilk 10 filmini söylemiş. Hemen hızlıca okuyorum. Kara Şahin düşüyor. Evet. Oyuncak Hikayesi 3. Lost in Translation. Çok mainstream şeyler. Dunkirk. There Will Be Blood. Abi Zodiac. Dunkirk'ün 4 olması. Unstoppable. Fury Road. Shaun of Dead. Midnight in Paris. Ya o kadar saçma bir liste ki. Ya biraz şey gibi hani böyle Necdet İşler'i durdurmuşlar, tamam mı? Anladın mı? Hani ya da Teoman'ı böyle şey olsun Abi, diye söylemiş. Kara Şahin düştü bir ne ya? Ama şöyle bir şey var. Dunkirk'ü çok seviyor Tarantino. Ben hatırlıyorum önceki söylenenleri. Çok seviyor. Dunkirk kötü bir film ya. Abi Dunkirk İyi yani bir kötü film demem ama İyi bir film niye asla var değil. deyip nadir filmlerden biri Asla yani. iyi bir film değil. Bak Toy Story'yi anlarım. Lost in Translation'ı anlarım. Abi Kara Şahin düşüyor. Ya o biraz şey olmuş işte. Hani Oğlum zaten uçak sesinden izlenmiyor film. Par 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 par. Babam biraz diyor şey benim demiş başıma işte. 5 filmden biri diyor ya. Bilmiyorum ya, aşırı sallama liste gibi geliyor. Bir part 2'si var bu listenin. Hızlıca Bakalım. ona geçeyim. Battle Royale, Big Bad Wolves, Jackass, Bak, School of Rock pardon, Aynen. özür dilerim. The Passion of the Christ, The Devil's Rejects, Chocolate, Moneyball, Cabin Fever, West Side Story. West Side Story'yi çok sevdiğini ben de duydum. Abi yani aşırı saçma bir liste yani. Interstellar yok. Dune yok. Dune'u hiç sevmiyor zaten oğlum. Gerçi doğru. Oğlum Interstellar zaten çok gömen çok insan var. Aga bilmiyorum ya. Bir bilim adamları hiç sevmiyor Interstellar'ı. İnsanlar inandı diye sevmiyor. Onlar da abarttı amına koyayım. Ya evet ya o kadar da değil ya. Biraz şey olun ya. O- Neil deGrasse Tyson bizi dinliyorsan falan. O da hiç sevmiyor. Önceki videoda vardı. Celal Şengör de hiç sevmiyormuş. Evet. O Çok, sevmese. çok ciddi. Bu kadar ciddi İlber yaklaşım. Ortaylı seviyordur. O da bir gün sever bir gün sevmez. Aynen. Genelde o işlerde. Evet. Avengers Doomsday Patrick Stewart'ın Evet. son filmi olacak. Bunu üzülelim mi? Bayağı üzüldüm. Duyalım. Adam yaşlandı falan. Müthiş bir aktördü. Evet. Çok iyi işlerde oynadı ve yani bu yaşına kadar her işte oynadı. Ben kendisini kutlarım. Güzel bir final. Güzel bir emeklilik hak ediyor. Evet. Umarım Rusolar yani sırf Patrick Stewart emekli olacak diye de bayağı iyi bir şey izletir bize ya. Değil mi? Hail Hydra falan. Öyle o tarz bir sahne. Abi şart. Bakalım. Bir sonraki haberimiz MCU'dan devam. Ya ben bu ikisini bir görmek istiyorum ama karşılıklı şeyle. James McAvoy'la. Kesinlikle ya. İnanılmaz güzel bir şey yaşanır. Diyalog yaşanır yani. Doomsday Öyle bir haber. Tobey Maguire'ı içerecek ve CGI suite giyecek diye bir haber. Abi böyle Rolü büyük olur mu sence? Cosmic Spider-Man falan var ya, öyle bir şey mi geliyor acaba? Olabilir ama rolü büyük olur mu sence? Bence rolü çok büyük olmaz gibi geliyor burada bana. En azından bir kısmına kadar Abi olur. bak, bence bana soracak olursan benim şahsi fikrim Secret Wars ve Doomsday ile ilgili. Madem 2000'in başından beri bütünen bir hikaye yapacaksınız. Hı. Yaptığımız bütün işleri bitireceğiz artık. Tamamen kapatıyoruz. İşine girecekseniz. Abi Hugh Jackman, Tobey Maguire falan biraz ana karaktere yakın olmalı. Bu ikisi Diyorsun. özellikle. Abi çünkü bu sektörü var etti o ikisi yani. Baya bu adamları Ama bunu kurtardı. organik yapabilirler mi sence? Bence tamamıyla senaryo bakar bu iş. Ve Rusolar daha önce nasıl Winter Soldier ve Civil War'u organik bir şekilde Hı. inşa edebildilerse bence burada da bir organik şey yaparlar gibime geliyor. Ki hafta içinde şey haberi de çıktı. Doğrudan Endgame'in Square olacak. Hı hı. Hani Endgame'in devam filmi olacak. Diğer filmler sadece
karakter tanıtma, ekleme açısından bir katkı sunacak diye. Diğer filmlerin de durumunu ve dizilerin de durumunu düşündüğümüzde bence çok doğru Hı hı. karar. Oyda. Evet, cinler geri Evet, döndü. cinler. After bir yıl sonra gene kapanacak. Yok, iyiyiz şimdi. Brand New Day'de Bir tane evet düşman olacakmış insanları kontrol eden. edebilir. Kim bu? Kontrol eden çok. Mr. Negatif gibi bir şey mi acaba? Ya Mr. Negatif zaten konuştuk da. Ya o ediyordu zaten. Başka Mysterio Aga yine. bunda kaç düşman var ya? Sinister Six'te bile bu Ya kadar Over'le düşman. yarısı tıraş çıkacak zaten. Aga hayır, kadroda düşünülen ya da onaylanan isimlerin de çoğu villain oynuyor. Scorpion var, Tombstone var, işte diğeri dönecek, bu var, o var, o var. Mysterio vardı. Farklı karakterler yani. var. Evet onu bir daha kullanmazlar. Mr. Negatif yükleniyor, ben sana diyeyim. Ya evet şeyde de demişler zaten. Bak. Bir sonraki haberimiz. Geçelim o zaman. Brand New Day bir sahne Örümcek Bey'in çekiliyormuş. devamı olacak. Punisher mind kontrolör bilmem ne agent'la kapışıyormuş. Evet. Onlar da Scorpion'u Onu kurtarmaya çalışıyorlarmış. Abi Mr. Negatif, Scorpion. Hapishane hikayesi izleyeceğiz gibime geliyor. Böyle hani Spider-Man'in içeri tıktığı ya da bir şekilde içeri giren hı. düşmanların çıkıp şehrin, mahallenin koruyucusu Spider-Man'le karşı karşıya gelmelerini Yani hissettim. Sinister Six. Bitti. Anladın mı? Bitti. Böyle. Hı. Böyle Spider-Man 3 gibi düşün. 3 villain var. Anladım. Bir yerde birleşiyorlar. Aynı şeyi No Way Home'da da yaptılar ya. Onun gibi bir şey izleyeceğiz Anladım. yani. Bir noktada hepsi aynı noktada yer alacak. Okey. Bakalım. Bir sonraki haberimiz. Sadie Sink, Scorpion diyorum. Şey mi olacak acaba? Shapeshifter bir karakter neydi? olacak. Kalemun. Chameleon. Chameleon kadın versiyon akar bu arada. Aa ilginç olur. Kim Ya da kadar- Mystique falan. İyice şey anladın mı? Black Cat ama. Red Cat bu. Ya Yeni villain. Chameleon çok iyi karakter. En son Craven'da gördük. Onun da Gördük de. en sonunda Gördük mü gördük. görmedik dönüyor arkasını falan saçma sapan. Kardeşi çıkıyor falan. Değil mi? Son- Kardeşi çıkıyordu. Öyleydi. Ya. Evet. Öyle doğru öyleydi. Ya ne saçma filmdi o ya. Evet. Geçelim bu haberi de. Abi Sadie Sink'i merakla bekliyoruz. Kuduracağız artık yani. Ve Scarlett Johansson Mike Flanagan'ın Exorcist filminde olacakmış. Müthiş haber. Ona çok duyuyoruz. Scarlett Johansson. Catwoman mı olacak, o mu olacak, bu mu olacak? Abi yönetmenliğe kayacaktı güya. Eleanor the Great diye bir film yaptı. Ben hala izlemedim. Hı. Onun üstüne birazcık daha böyle mainstream şeylere geri dönüyor gibi. Abi Exorcist'te isim olarak hem 80'lerde çıkması olarak hem 2010'lardaki dizisi de hesaba katarsan bayağı büyük bir franchise Evet, bunu evet. düşündüğünde. Bilmiyorum ya. Bakalım abi. Peki musallat mı olacak, musallat olunan mı olacak? Olunan olur gibi. Olunan mı olur? Musallat olsa da fena olur ha. Böyle bir delirdiğim şeyleri görsek. Makyajlı falan. Abi bence şart zaten ya. İlginç bir şey görebiliriz. Bunu Abi konuşmuştuk. haftanın berbat haberi. Last Ronin filmi iptal edilmiş. Abi ben anlamıyorum ya. Böyle bir senaryo geliyor eline, istemiyor yani. Birçok yönetmen için altın fırsat gibi bir şey ama şöyle de bir şey var. Hem prodüser açısından düşünüyorum hem yönetmen açısından düşünüyorum. Ne kadar para veriyorlar bu işe? Buna bütçe lazım ha bu filme mesela. Ya evet. Ya şeyin bütçesi 60 milyon falandı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Animasyonu mu? Aynen önceki animasyonu. En az o kadar da buna lazım. Evet. Ki o gişede ne kadar yaptı? Yaptı. O çıkardı. Çıkardı ama çok fazla da yapmamıştı. Yapmadı. Evet. Bak Zootopia gibi bir şey var mesela. Abi adamlar 1 milyar yaptı ya hemen. Yapıyor abi o filmler yapıyor. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. 1 milyar kim gidiyor oğlum Abi Zootopia'ya? evet ya. Bak ben Çocuklar çok nasıl seviyorum da. götürtüyorsa ailelerini. Abi bir de öyle bir şey var. Şimdi Evet. çocuk tek gidemek için 4 kişi gidiyor. Aynen. 4 manyak bir gişe oluyor ya. Abi bence buna da bayağı iyi gişe yapardı ya, bilmiyorum. Bir sonraki şeyler artık. We are cooked, we are fucked. Evet. Neo Banana Pro. Yani sen bana bunu ilk attığında Sağdaki görmemiştim. AI hayatta demem ya. Şeyi görmemiştim. Title'ını görmemiştim. Ulan tam soldaki AI da sağdaki gerçek hali falan diye düşünmüştüm. Sonra yazı okuyunca pişmişiz dedim. Yani Ne pişiriyorsunuz şeyi? Gönderme miydi? yani Sıçtık çok ya. zor abi. Çok zor. Sıçtık. Hadi bak Sıçtık. bizi geçtim tamam mı? Hadi biz böyle biraz Yakaracı olan. yakaracı olan Gittin. Hadi lan dediler. Karacaoğlan der ki. Hadi beni siktir et. Karacaoğlan. gerçekten yaşlılar ne yapacak abi? Ve kötü olan şu. Biz Kandırırsın yaşlandıkça oğlum onları da. biz de onların haline geleceğiz ya ister istemez. Evet abi ya. Ve Ben yani- bunu yedim mesela. Bu direkt İnanılmaz kaotik bir şey olacak abi. Yani bunun arkasındaki hukuki şeyler başka videonun konusu yani çok. gerçekten mola konusu bu ya. Evet, Cem Yılmaz Gora for Gora'nın detaylarını Bekliyor musun paylaştı. filmi? Ne? Bekliyor musun? Yani Arif 216 kadar beklemiyorum mesela. Öyle mi diyorsun? Evet. Ama bunu Arif 216'ya dayanarak mı diyorsun? Hayır. Arif 216'yı sinemada gittik. Hatta Evet. beraber gittik. Arif 216'yı o dönem hatırlıyorum kendimi. Bayağı merakla bekliyordum. Hem Cem Evet. Yılmaz sevgimizden dolayı hem de şeyden dolayı. Abi üstüne yaptığı işler olsun. Ne bileyim Tamam beklenti böyle düştü son diyorsun geldiği yani. hal olsun. Bence artık Cem Yılmaz bir tık daha ciddi dram işi falan yapmalı. Kara komik filmler gibi. Kara komik. Bu şeyi iki aradanın filmini devam ettirdi ya şeyde. Hı hı. Do Not Evet, Disturb'de. evet. Do Not Disturb'ün daha böyle gelişmiş versiyonu. Anladım. Bu tarzlarda devam etmesi lazım. Daha hokkabaz tarzında Evet. eski filmlerine nazaran. Evet.
Komedi işi okey. Cem Yılmaz Hı çok hı. büyük bir marka ülkemiz Ya için. komedisi de hani evrildi diyorsun yani. Evet abi. Bence birazcık artık yani şöyle bir film yapabilir Cem Yılmaz. O noktada bence. Tamamen komediyi terk edip. Hı hı. Tamamen yani bambaşka bir şey. Sci-fi mi yapacak? Ne bileyim bir drama mı Hı yapacak? hı. Ne bileyim fantastik bir şey mi yapacak? Artık bu zaman o zaman yani. Bence Cem Yılmaz da böyle aktif, aşırı aktif ürettiği yılların son perdelerinde yani. Aşırı aktif diyorum Hı bak. hı. Yani belki devam eder. Ama bence aşırı aktif üretmeyecek artık. Hani bir şey atacak. Hı hı. 5 yıl sonra bir şey. Daha kişisel işler diyorsun. Ki Aynen. zaten hani kendi de aşağı yukarı. Bence öyle yapsın abi zaten. Yeter yani. Tam seyirciler bir nebze istiyor bir şeyler. Beklentisi var. Bence Gora for Gora da seyirciye de istediği şeyin vedası Ya gibi yine bir şey iyi bir olacak. gişe yapar muhtemelen. Büyük ihtimal yan yana geçer. Kesinlikle geçer diye düşünüyorum ben yan yana. Geçebilir, evet. Ama bilmiyorum Alp yani. Çok aşırı beklentili değilim. Sen ne de olur? Ben merak ediyorum abi. Ben çok seviyorum çünkü hani Gora, Arok falan. İkisi iyi film ya. Evet, ikisi de çok iyi filmler. Yani Arif ve 216 bunlardan farklı filmlerdi. Farklı filmdi kesinlikle. Arif ve 216 biraz daha duygusal gibi. Yani şey gibi pek yakında gibiydi Arif ve 216 Evet, ben biraz. Pek Yakında'yı çok severim. Abi. Ben de pek yakında Çok çok severim. severim. Ya oradaki mizahi şeyi çok güzel bence. Ama dediğin gibi ben de farklı tarzda işler izlemek isterim. Ben de. Ki şöyle bir şey var, kara komik filmler şeyde çakılmıştı. Gişede Gişede patladı bayağı patlamıştı kötü yani. yani. Sonra Netflix zaten Evet. anlaştı gitti. Bir de öyle boyutu var bu işlerin. Bir sonraki haberimiz Green Lantern'la ilgili detaylar belli olmuş. İşte Hal Jordan and Joe Stewart working together. İşte Squirrel Green mentioned'mış. Hal Jordan seamless, stop temporarily bilmem ne falan filan. İşte Hal Jordan, Jordan Stewart'ı eğitiyormuş Ha, falan Sincap filan. Birazcık Green West End vibe'ı varmış. Yani ben bunu çok buna bayağı merak ediyorum. Ciddi misin lan? Ciddiyim. Bunu bayağı merak ediyorum. Bu bence DC ile ilgili benim ümitlerimi tamamen yaşatacak iş olabilir. Diyorsun. Ciddiyim. Yani izlerim ama Abi western, uzay, dedektiflik, hafif de ara mizah çok iyi olur. ya kulağa güzel geliyor. Kağıt üstünde güzel duyuluyor ama Abi bir de Green Lantern hiç güzel izlemedik ya. Hiç evet, yok. izleyemedik gerçekten. Hiç yok yani. Hiç uyarlaması yok. Ondan da hype'lıyım. Daha önce bir şey izlemiş olsaydık. Mesela Batman izlediydik Bak ya. ben yalan olmasın, ben hiç Green Lantern falan okumadım. Ben de Injustice'lerde okudum. Ya tamam o ya çok sayılmaz. Hani tam çizgi filmlerde görüyorduk. Hani ilginç bir şeyi de var. Altyapısı Ama falan da. spesifik son Ama çizgi roman bu okumadım. evet gideyim okuyayım falan hiç o şeylere girmedim. Ya muhakkak iyi sayıları kesinlikle vardı. %100. Yani %100. politik tarafı falan mutlaka iyi şeyleri var. Sonuçta bir grubu anlatıyor ya Evet. Green Lantern. Bakalım. İlginç olabilir o yüzden. Ürdün'de bir kadın uyandığında kocasını Batman kostümüyle bulmuş. Bir anda gitmiş adam ve ben Batman'im demiş. Ve kadın boşanma davası açmış. Abi belki Batman'dir ya. Ne diyor? Ben kıyafetini merak ediyorum şu an. Hani ya böyle gözükmediği belli, tamam, hani Christian Bale'in şeyi olmadığı belli. Nasıl bir kıyafet yapmış kendine? Ben pelerini çok merak ettim. Pelerin takıyor mu acaba? Abi mesela ben Daredevil oldum sokağa çıkıyorum. Okey. Hı hı. Batman oldum bana garip geliyor. Yani kostüm falan da bir zor yani. Zor abi. Bir de çok mesela grapple hook'u var mı? Hani anladın Ne mı? atıyor ki? Ne atıyor mesela? Gece bence dolanıp volta atıp eve geri geliyor. Bence de abi kesin ya. Herkese akıl sağlığı diliyoruz buradan ya. Bize Ama şöyle şey, yani kadın Batman olduğunu anladıysa kostümü fena değilmiş demek ki. Ya da birini döverken mi yakaladı? Ne diyorsun? Gökyüzüne sinyal veren kim? Ha? Oğlum bunlar önemli şeyler lan. Önemli detaylar. gökyüzünden sinyal geliyor falan ne ya abi deli misin ya? İnanılmazsınız ya. Abiye sağlık diliyoruz Alp'le Evet. beraber. Geçmiş O olsun. kadından. 3 hafta önce falan inanılmaz bir maç olmuş. 17 kırmızı Böyle kart. şey mümkün abi. Sen aktif takip ediyorsun. Abi 17 kırmızı Ya kart. maksimum gördüğün kaçtı şu ana Abi kadar? şey falan adli vaka lan bu. Bayağı bir de adli vaka yani. Bunu şöyle olması lazım. Polisin girip üçünü Evet, falan bu şey ya. Hani, tutması aynen. lazım yani. 17 kırmızı kartlık bence hakem gaza gelmiş biraz. Değil mi? Abi hayal et yani mesela çok eskiden çocukken falan izliyorduk ya işte Galatasaray Fener derbileri böyle kaotik gibi şey falan. Kaç kırmızı kart oldu? 3 tane oluyordu mesela. Ya burada bir direktif mi almış ya da? Hani anladın mı? Abi o işe hiç girme. Girmeyelim mi? O işe hiç Tamam, girme. girmeyelim abi. Riskli konular. Şöyle Beyonce, Berkun Oya'nın yeni filminde bir tane Türk çocuğu evlatlık edinecekmiş ve onunla geliştirdiği bağ konu alan bir film olacak. Hmm. Ben çok merak ediyorum. Ben Berkun Oya'yı Bir Başkadır yönettiği için bayağı seviyorum. Hı hı, evet. Berkun Oya bence yani şu an aktif yönetmenler içerisinde en iyilerinden. Cici'yi falan yönetti en son Hı hı. galiba. Ben şeyi düşündüm ilk. Acaba Bir Başkadır da rolü mü olacak falan diye. Çok iyi olabilirdi. Hani Çok o iyi film değil de olabilirdi. dizi olabilir mi acaba diye düşündüm. Ayrı Düşündüm. filmmiş ama. Ha, anladım. Çok iyi olur lan Bir bu başka arada. film diyorsun. Berbat bir şaka ya. Bir sonraki Böyle haberimiz. geçebiliriz. Bir başka haber. Wow! Bomba! Kim oynayacak Millie abi? Bobby Brown, Kim oynayacak? X-Man, Black Cat, Black Cat. Jubile. Jubilee, Bizim fix şeyler. Kim Mystic. oynar lan? Mystic, Jubilee. Bence şey oynayabilir. Kitty Pryde. The Pride net olur. Tip olarak da benziyor. Çok Hafif benziyor. kaçkın. Tam şey işte Eleven abi. Güçlerinden Kitty şey Pryde oluyor. Kaçıyor falan. Hazır abi. Çok iyi dedin ya. Aynen. Ciddiyim çok iyiydi. Büyük Hira ihtimal sağ ol. odur ya kesin. Millet de aşina ya o karaktere falan. Kesin o ya. Çok iyi. Kesin o bu arada. Çok iyi. Bayağı iyi. Şey de hazır yani, üstünde o yamalı o karakter.
Kesin o tarz bir şey oynarsa eğer. %100 okeyim. Millet de şey garipsemez yani. Ben de garipsemem bunu. Hani Bayağı Storm'u falan oynamayacaklar iyi herhalde. çıkıyordur. Ben yapayım. Storm'u bunu oynatırlarsa. Evet Abi ya. Storm'u gidip beyaz bir insana falan oynatmayın ya. Yok neymiş Profesör X siyahi oluyor. Öbürü beyaz oluyor. Yahudileri siyahiler oynuyor. Siyahileri şeyler oynuyor. İyice çorbaya çevirdiğiniz Ya bir şey. Profesör X siyahi bilmiyorum ya. Yani bir şey oturturlarsa güzel olabilir. Abi bu Storm olmaz. Ben her şey okuyayım bu olmaz Storm yani onu diyeyim. Böyle bir Storm yok. Ve Alp'in Abi sonuna kalan vallahi- God of War dizisi geliyor. Evet Alp'cim senin bir yorumunu alalım. Abi yani burada şey ilginç geldi bana. Yani tabii haberin doğru olduğunu varsayarak Yok da. doğru. Şeyi atlıyorlar. Yunan kısmını, Yunan mitolojisini. Direkt şey İskandinav'a geçiyorlar. Burada öyle yazıyor yani. Evet öyle. Direkt oğluyla kendisine şey olacak diyor. Aslında zaten yani sinematik olarak o iki oyun çok daha şey uygun. Zaten çok sinematik oyunlarda olduğu için ya planlar bile hazır aslında baktın anladın mı? Hani Al uygula mı diyorsun? evet o tarz bir şey olacak. Yani Last of Us gibi bir şey olur. Ama şeyleri de görmek isterdim. Yunan mitoloji kısımlarını. Ben Böyle bir şey olur. yani. Belki flashback'lerle destekleyip öyle bir şekilde yansıtabilirler. Ya bu Çünkü spin-off eski mevzusu da çok oyunlara- arttı ya. Belki oradan oraya da bağlayabilir. İlgiye bağlı yani. Ayrı bir dizi yapıp sonradan Aynen. aynen. Ya bunu daha şey görmüşlerdir muhtemelen. Daha safe görmüşlerdir şu an için. Uygulanabilir aga ya düşündüğün zaman. Mesela kim oynayacak? O da ilginç. Kim oynayabilir? Jordan Peele ve Raimi bir YouTuber'ın yaptığı filme producer olmuşlar. Bu çok iyi bir haber. Çok iyi. Bence de güzel bir şey. İkisini de kutlarım. Bence İkisi de güzel çok bir iyi insan gelişme, zaten. Kesinlikle. Jordan Peele de farklı işler Aynen. yapmaya çalışıyor. Sam Raimi biraz Onda zaten şey geçmiş var ya. Korku filmi. Aynen. İşte Evil Dead'ler falan. abi böyle bence yeni jenerasyon YouTuber'lardan bu tip insanlar çıkacak ya. Bence de bu tarz şeyler olması lazım. Bence Çok olacak güzel yani. filmler var YouTube'da. Bizim de Abi biz izlemedik. geçen gördük birkaç tane şeyde de var. Vimeo'da falan Evet var. Vimeo'da falan da çok fazla. Manyak kısa filmler var ya. Onlara Dalacağız. lazım. Futbol Evet. özele geçeceğiz. Bunları yapacağız. Bir sonraki haberimiz. Scarlett Johansson Batman 2 abi. Abi evet ya bu haberi gördük. Ben saçma Zoe geldi Kravitz bana. zaten dönmüyordu. Biz bunu fıtıkta konuştuk. Ya evet. Ama ben çok şey yapmamıştım. Scarlett Johansson bence bu Catwoman falan oynamayacak. %100 bence Bence oynamayacak. de oynamaz. Kim oynar? Kesinlikle- Poison Ivy abi. Poison Ivy'de olur. Nasıl? Aga bir tane karakter diyorlardı. Ha. Böyle eli kılıçlı Ghost mu ne? Ben ona bakacağım. Sen geçen de dedin. Heh bu. Ha. Aa bak bu animasyonu izlemediyseniz izleyin. Çok güzel animasyon. Şey 90'larda çıkıyor. Şeyden hemen sonra Manyak Animated ya. serisinden sonra. Bayağı güzel. Güzel iyi olmaz de mı? var tatlı. Güzel. Nicolas Cage. Aynen. Spider-Noir'de Ben Reilly oynayacak. Aynen. Peter Parker değil de Ben Reilly. Ya bunu niye değiştirmişler? O da Teori bir- üretsek buna. Valla çok bir şey. Ben ilk gördüğümde bir düşündüm bir şey olur mu? Ya Ben Reilly Ben Reilly şey değil mi abi? Sarışın bir tane vardı ya. evet ya onlar bir sürü varyantı var. Tabii, tabii. Scarlet Spider bilmem ne falan. O klonu aslında bazı şeylere Aynen. göre, çizgi romanlara göre. Yani bilmiyorum belki insanlar şey biraz uzaklaştırmak istemiş olabilirler. Abi bence Peter Parker ismi evet sıktı ama ya. evet hani azın insanlar Miles Morales'e de alıştı animasyonlara. Aga bir de bak Across the Spider-Verse gelecek hem Miles orada İşte var. ona bir bağlanma olacak Yok falan ben diye. mümkün değil. Abi bak bu tamamen standalone bir şey olacak. Alakasız. Tam daha güzel. Bence de abi zaten Hafif polisiye böyle bir şey izlemek. bence zaten alakasız işler izlememiz lazım artık ya. Her şey birbirine bağlanma böyle bir daha kurayım cümle. Her şeyin birbirine bağlanma zorundalığı geldi resmen süper kahramanlığı. Yok işte Peacemaker orada televizyonda gözüküyor. O Superman'de çıkıyor. Yok Spider-Man bir şey diyor. 8 film sonra bunu hatırlamak zorundasın. Yok Vision Quest'te bir şey olacakmış da o tamamen siktir. Ya abi bizi yormayın bak. Belli şeyleri bunları artık dümdüz izleyelim ya. Evet. Mesela. Geçelim. Tamam. Bir sonraki haberimiz. Abi Öyle bir haber Scarlett çıktı. Johansson olmadan önce Emma Stone düşünülmüş. Emma annemi niye ona? Şey, Emma! Abi Emma Stone benim en sevdiğim oyuncu galiba ya. ciddi misin lan? Evet. Ben bayağı ciddiyim bu konuda. Yani benim kafamda niyeyse Poison Ivy canlanıyor. Emma Stone düşününce mi? Evet. Niye öyle bilmiyorum ama direkt o geliyor aklıma. Abi bilmiyorum Emma Stone ya. Harley Quinn. Abi Emma Stone. Oynar da ha. Hafif deli. Aga yok ya. Aga Harley de sıktı. Ha yani evet ben de şu an hani görmesek de Bak olur. bir şey söyleyeyim mi? Emma Stone'u bir franchise içinde isterim ya. Değil mi? Bak Christian Bale çok kötü bir filmde oynadı Marvel'de. Çok kötü bir film. Harcandı. Love and Thunder. Ama bak inanılmaz oynuyor ya. Hala arada açıp onun şeylerini Evet. izliyorum. Acayip yani mesela. Böyle bir şey lazım Emma Stone'a ya. Bakalım abi. Film Geçelim abi. çıkabilirse görürüz. Harika. Bu da çok Batman iyi. 2'de Doktor Arkham düşman olacakmış. İyi tercih. Yani bu güzel Konsepte olur. çok uygun. Evet konsepte çok uygun ve çok farklı bir iş izleyebiliriz şey olarak. Çünkü ya tabii neyi baz alacaklar bilmiyorum ama mesela şey falan var ya Arkham Asylum çizgi roman. Böyle bayağı deli böyle çizimleri falan belki görmüşsündür. Joker falan şeyleri de var.
Bayağı korkunç çizimleri var. Çok da şey bir iş. Bazı insanlar beğenmez. Farklı bir iş kesinlikle. Böyle controversial bir şey. Ve gerçekten Batman'in böyle psikolojik olarak Çok uygun buna. hafif böyle harır da katıp Çok uygun. böyle haş falan belki koyup böyle çok güzel bir şey işleyebilir. Bence Haş'ı Pek direkt, sanmıyorum yine de ama güzel olabilir. bence Haş'ı direkt bıraksınlar başka tek bir filme yani. Bence haş olacak her türlü. Zaten Ciddi misin? evet abi net olacak. Ben onu şeyden beri söylüyorum yani düşünüyorum. Filmde şeyi görüyorduk ya o böyle bir tane PowerPoint şeyi vardı. Yetimhaneye gittiğinde Tamam. Riddler'ın oynattığı. Tamam. Orada böyle haş falan yazıyordu bir anda ekranda. Bilmiyorum bence düşünmüş olabilir. Çünkü ailesiyle de alakalı bir karakter olduğu için haş. Bu da çok oradan gidiyor. Evet yani oradan gidecek büyük ihtimalle. Öyle bir retcon yapabilirler yani. Müthiş olur. Timothée Chalamet demiş ki Denzel GOAT, Bale second GOAT, Joaquin Strange GOAT. Strange Gold. İmza attım. Evet abi sen İmza Denzel attım. Washington'ı çok seviyorsun. Yine aldım bir yerlerden. Abi Denzel Washington GOAT gerçekten. Ama bence asıl GOAT Bale ya. Bale bayağı. Yılı ben de çok seviyorum ya. Abi Joaquin de GOAT. Ya Evet. abi adamlar oynadığı filmi değiştiriyor. Direkt değişiyor film. Abi bak Joker 2 çok kötü. Joaquin iyi gene oynuyor. çok iyi. Oynuyor. Ya Bale, Love and Thunder'da iyi bir şey var ya. Love and Thunder'a 4 verme sebebim Bale abi. Yoksa 1 falan yani. Berbat bir iş. Venom'u da Tom Hardy mi kurtarıyor diyorsun? Abi onu Tom Hardy kurtaramıyor Evet ya. kurtarmıyor. O ona bile yaramıyor yani. Benim komik ya. Bu ne? 2025 yılında Evet, en en çok çok aranan. aratılan. Onu- Mike Madison. Ablam benim. Ablam nasıl vermemiş liderliği gene görüyor musun? Ya normal abi şimdi Anora diye bir film çıktı abi oradan yürüdü. Ama şey ikinci sırada olması Deniz Pullman. Abi o Değil da mi? Nepo Bey'imin Aynen. çıktı O oradan yüzden. patladı. Şey var üçüncü sırada. Isabel Merced. Upgirl şeyde gördük. Bir de şeyde Last of Last of Us'ta. Us'ta gördük. Song Joo-woo yok bende. Caitlyn Dever şey. Charlie Hunnam nasıl 6. ya? O niye altı lan? Hani bir önceki sene olsa tamam da şey çıktı falan. Bella Ramsey var ya. Dur lan Charlie Hanım'dı değil mi? Şeyde oynayan. Channing Tatum Ha olmasın? Channing Tatum. Abi ben ikisini Ama hep karıştırıyorum. aşırı Karıştırıyorum hiç bilmiyorum. Bella Ramsey'di. Yani, tabii. Abi Bella Ramsey geçelim ya. Emma Myers şeyden. Abi onda da şey var. Bizim Fallout abi. Ghoul. Fallout abi. O da çok iyi oyuncu bu arada. Evet. Abi 250 tane teyze yan yana gidip örgü örmüşler. Sizi kutlarım. Ellerinizden Evet, öperim. güzel event. Müthiş. Keşke böyle şeyler artsa. Aynen. Abi Baba Vanga. Yani, Baba Vanga her sene sallıyor. Bu sene de sallamış. Hemen. Yok oğlum öldü bu. Nasıl oluyor? Doğru öldü. Ya ne zaman Daha ölmüş önce- bakalım. 96'da oğlum. Ya Doğru. Ben çok saçma. Yani Baktan bu- alıyorum. kadının adı altında şey de olabilir. Yani sıkılan yalanlar silsilesi de olabilir. Dünya dev bir araçla gelen bir temas yaşayacak. Spor organizasyonunda olacak. Ne bu? Bir derbide. Ne? Galatasaray. Biri Fener'in şampiyonluğu yazmış. Abi, İnsanlığın teknolojide geri dönülemeyecek ilerlediği Tamam. Neo Banana. Aynen. Laboratuvar ortamında üretilen yapay organlarla yaşam sürüsü. Zaten bunu az önce şey de söylediydi. Aynen. Amerikalı bilim. Ama emeklilik yaşı. Aynı şakayı. Ya ama her şey gidiyor. Bakalım aşağıya. Komik bir şey var mı ya? Fenerbahçe mi yazıyor? 90 artı Aradaki hava şeyi topu. koymuşlar. Evet bu sene inanılmaz bir dizi sezonu bizi bekliyor. Born Again, Invincible ve Boys aynı anda olacak. İnanılmaz. Öleceğiz. Ama Born Again sanki Kalkmış. evet. Bir erteleme gelir. Evet. Bir büyük ertele- ihtimalle. Mart'ın sonunda çıkacaktı. Bence 3 ay falan erteleyecekler. Öyle mi diyorsun? Evet. Hatta öyle yapacaklar. Neden diyeceksin? Yazın şey çıkacak ya. Spider Brand New Day çıkacak ya. Onunla bağlayacaklar. Anladım. Bekliyor musun abi? Daredevil mı? Hepsini. Hepsini bekliyorum abi. Bulur ya. Invincible. Invincible ölürüz. Okumak lazım. Biraz O yüzden okudum. çok merak ediyorum. Biraz Başladın okudum mı? Invincible. Biraz okudum yazın. Ama çok çorba okudum yani. Going Ups. En fazla adaylık alan hiç şaşırtmayan bir şekilde buradan videomuza gidebilirsiniz. One Battle After Another. Sentimental Value internete düştü. Sinners da iyi. Hamnet, Frankenstein, Wick for Good beni en çok şaşırtan Wick for Good oldu. It was just an accident. K-pop Keep Demon of Demon Hunters'a yalnız James Cameron bile söyledi. Müthiş film diye. Hadi ya. Bir Evet. dakika o dizi değil mi lan? Film. Film mi o? Ay anasını. 1,5 saat de izleyeceğim. Merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Şeyi de merak ediyorum. Hamlet'i de merak ediyorum. Şey Hamlet'i oynuyor mi? onda. Paul Mescal oynuyor. O Mescal bir de şey oynuyor. Kıvırcık saçlı abla. Jesse Buckley mi ne adı? Ha. Okey. Çok merak ediyorum. Ya abi burada ya ben tek bu sefer Golden Globe'un hepsini konuşalım istemedim. Çünkü Oscar sezonunda bütün filmleri konuşuyoruz. Hem Fıtık'ta konuşuyoruz Evet. hem Oscar açıklanınca özel video çekmiştik geçen sene. Bu sene de çekeriz aynısını. Yani bu filmlerin hepsi büyük ihtimal Oscar'da süpürme yapabilecek filmler. Yani ben çoğunu izledim burada. Bir Wick'te izleyemedim. Üstüne film biyotik yaparız. Sentimental Value izledin mi? Sentimental Value'da izlemedim. Ama geri kalan Secret Agent izledin mi? çoğunu izlememişim ya. Bak evet canım ben de izlemedim. Çoğunu izlemedim. Ama mesela Ya yarısını izledim diyeyim. yarısını izledim Evet. ben de. Ya böyle düşündüğün zaman yani hepsi büyük ihtimal bir şeyler alır. Oscar'ı boş geçmeyeceklerdir diye. Ama Van Battle After Another büyük ihtimal. O mahvedecek bu Evet. seneyi.
Ha, Paramount en tek başta yükseltti. demiştik. Aynen. Ben bir şeye varacağını düşünmüyorum onu ya. Netflix'te devam diye düşünüyorum. Öyle Böyle bir şey varmış. 5 milyarlık bir cayma varmış. Hı hı. Paramount diyor ki ben işte 108 veriyorum, 5'i de o. Hı hı. Belki okey olurlar. Bilmiyorum ya. Ya bak bence Paramount'un satın almasıyla Netflix'in satın alması arasında da Tabii ki de oğlum. Tekelleşme kim olursa olsun yani kötü ya. hiçbir fark yok yani. Her Bir taraf kötü tutulacak abi. bir şey yok. Evet. Burada hepsi kötü yani. Geçelim. Black Panther 3 2028. Abi vallahi 2 izlemedim. İzle. Vallahi izlemedim. Hiç izleyesim gelmedi yani. Ya sen Shuri'yi sevmiyorum. Ben de ya. Sevmiyorum abi. Çok kötü. Merak ediyorum 2'yi. Namor falan onlar o Namor mevzular bayağı iyi. olduğu için. Namor bayağı iyi. Ama yalan yok yani. Abi Ryan Coogler burada bir şeyler pişirir. Çünkü bu Hı. Secret Wars sonrası ve hiçbir bağlantısı olmayacak hiçbir şeyle. Burada pişirir bu. Doğru diyorsun. Ve hatta şöyle bir iddia var. Secret Wars sonrası timeline'lar sıfırlanınca Black Panther olan Recast karakterin ölmediği bir yerden devam eder diye düşünüyorlar. Manyak olur. Mantıklı. Olması gereken bu artık ya. mantıklı. Evet. Bize izletin bu Black Panther izletin yani. Evet. Ben ilk filmin Hı. siyasi yönünü biraz beğenmiştim. Black Panther 1'in. O taht kavgaları, dünyaya açılma Abi ben ilk modası. filmde uyudum biliyor musun? 30 saniyede bir bayılma yaşadım. Aynen bir bayılıp geri geldim şöyle. Okey canın sağ olsun kardeşim. Abi Katniss Everdeen'le Josh Hutcherson Evet. geri dönüyor abi. Yani direkt Katniss demen. Katniss Everdeen abi. Ya abi bu sene bu şey de çok sıktı artık ya. Aynı şey. Geçen filmi kimse beğenmedi. Ben hiç izlemedim biliyor musun Hunger Games? Ciddi misin? Ben hepsini izledim. Bir sonuncu filmi izlemedim. Yani Okudun mu? Hunger Games iyidir film olarak. Okumadım. Hı. Okuyan arkadaşımdan ortaokulda hayvan gibi dinlemiştim zamanında. Kitapları daha iyi tabii Ya ki. öyledir. Ama bence Hunger Games o dönem çıkan kitap serileri uyarlamalarının en iyisi o. Olabilir. Harry Potter'ı hariç tutuyorum. Harry Potter bir franchise oldu Hı. orada zaten. Ama işte bu uyumsuz saçmalı. Onlar berbat zaten. Maze Runner da yani 6-6,5'larda gezen Evet, Maze yapımlar. Runner daha şey. 5-6'lar. İkinci film çok kötü mesela bence Maze Runner. Bunların en azından her filme böyle bir 7'lik falan basarsın yani. Bir tek ara bir yapım var. Part 1 diye ayırma mevzusu yaptılar. O çok kötü bir fikirdi bence. Çok sıkıcıydı o ya. Hı. Berbattı. Böyle yani. Devam edelim. Aragorn dönmüyormuş abi. Abi burada bu haberi bakarken ilk de demiştim sana. Yani bu doğruysa sebebi şey olabilir. Viggo Mortensen biraz şey bir adam. Biraz idealist bir adam. Öyle diyordum. Evet yani böyle hoşuna gitmeyince filmlerde bir şey onu çat çat söylüyor ya da o filmde oynamıyor mesela. Yani seçici bir adam. Mesela işte Return of the King son filmde çok fazla görsel efekt olduğu için ve doğal olarak bazıları sırıttığı için hem zaman şeyiyle doğal olarak. Mesela o filmi çok sevmediğini söylüyor. O da çok iyi film ya. Ve hani bu filmi belki şey olarak görüyor olabilir. Böyle bir yamalama gibi görüyor olabilir. Bence fan hype almak için boş olarak görüyor. Olabilir. Boş fan hype olarak görüyor Yani filmi. değmeyecek olarak görüyorsa, hikayesi olarak bir şey katmayacağını düşünüyorsa olabilir. Saygı duyarız. Çok da severim. Ben de severim Viggo Mortensen'i. Bir sonraki haberimiz İdris Elba aktörlüğü bırakıp yönetmenliğe geçiyormuş. Kutlarım. Yol açık olsun. Severim. Bayır'da inanılmaz. Wire'da var mı İdris Elba? Ay, Müthiş oynuyor. Orada inanılmaz. izleyeceğim. Çok merak ediyorum Wire'ı. Aga Wire'da aynı problem. Çok uzun. Uzun. Ve özellikle ara sezonda 3'te falan belli Evet, diyaloglar bahsetmiş. çok sıkıyor yani maalesef. O tamamıyla Atalay'ın verdiği gazla benim izlemeye başlamam sayesinde oluyor. Yoksa hayatta izleyemezdim yani. Abi Disney Bu ilginç bir şey. OpenAI ile 1 bilyonluk anlaşma yapmış. Yani bu zaten şimdi kaçınılmaz bir şeydi. İşte belli videoları Aynen, bilmem ne için sonra TikTok'tan almak yapacakmış. için. Aynen. Abi yani Yani bu da çok OpenAI çok büyüdü ya. çok büyüdü. Bir de bu konu yani şimdi bu bazı şeyleri sınırlayacak bir yandan aslında. Şimdi çoğu şirket de bu yola giderse işte bu mesela algoritmasının şeyi nasıl etkileyecek? Yani bizim son kullanıcı olarak işte bir şeyler üretmemiz, çizmemiz falan nasıl etkileyecek? Onlar garip mevzular yani. Bu şimdi hadi burada oldu. Bir de bunun müzik tarafı mesela. O var ya o berbat. Anladın mı? Yani Suno AI işi o berbat ya. Oğlum bir de Suno AI her güncelleme attığında korkunç çok bir hal ya. alıyor. Bak ben sana dur garip bir bilgi vereyim. Geçen gördüm. Polonya'da ilk top 10 da değil. Böyle ilk 30 şarkı falan yalan olmasın. Abi hepsi AI neredeyse. Sen saçma. Bu çok üzücü bir şey. Bayağı üzücü bir şey. bence. Nereden ulaştın bu Bilmiyorum. bilgiye? Denk geldim internette. Ona bakalım hatta 2 saniye. 17'de 20 Bak, ne demek oğlum ya? Görüyor musun? Yani bu Böyle bir şey olabilir mi oğlum ya? Tamam mesela bizde rapler berbat da en azından AI değil yani. Aynı şey bu arada. Keşke AI olsa. Ha, evet, Okey aynen. da. ona da dönecek ya bu arada bir yerde ben sana diyeyim yani. Ama bu çok kötü bir şey. Geçmiş olsun ya Bayağı Polonyalı insanların kulaklarına. Ve bir sonraki haberimiz. Martin Scorsese, DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ın oynayacağı bir filmin çekimlerine başlıyormuş. Merakla bekleriz. Evet. Abi ben bunu çok takdir ediyorum ya. Çok üretken bir adam lan. Abi ben üçünü de takdir ediyorum. Jennifer Lawrence çok sade bir insan. Hı hı. DiCaprio hangi filmde oynasa maksimumunu vermeye çalışıyor. Martin Evet. Scorsese de 90 yaşına geldi Evet abi, hala üretiyor yani. Yani ortalamayı vurduğunda adamın her sene filmi var. Ve İki dandik sene. değil. Evet. Çok kaliteli, çok özeniyor haber işine yani. Bazı yaşıtların aksine.
Hangisini bahsediyorum? Coppola. Ridley Scott, Coppola. Ridley Scott da olur. Ridley Scott gene okey. Abi Coppola uçuyor ya. Abi o bunadı ya. O bunadı yani. Hala Megalo diyor ya. Abi Abi. Jeffrey Dean Morgan diyormuş ki Red Dead Redemption uyarlaması olursa Arthur Morgan'ı ben oynayayım. Deli olur. Manyak olur. Deli olur. Kalp abim ya. Bu da- Bayağı güzel oynar. Hatta bence, şimdi adam bence kötü adamları çok iyi oynuyor. Bence de iyi oynuyor. Bence Dutch'ı da çok iyi oynar. Dutch'ı da çok iyi oynar. Endgame. Evet. Tekrardan vizyona giriyor. Kesinlikle gideceğiz. Ya gideriz evet. Detayları bir hatırlamak için. Aynen kesinlikle. Abi bak bence O hype'ımızı da tazeler. bir şey söyleyeyim. Birazcık futbol özel saklayayım da. Steve Rogers bir tık olacak ya. Bence bayağı olacak. Net gibi. olacak. Olmak zorunda abi. Bence de ya. Yani o aradaki o plotu Abi bir şey söyleyeyim mi? O taş yerleştirme mevzusunu Taş konuştuk zaten. yerleştirme mevzusunu keşke dizi yapsalardı ya. Bak hala söylüyorum. Büyük fırsat kaçırdılar Evet. ya. Bayağı büyük fırsat. Neyse belki burada onun şeyini izleyeceğiz. Öyle teoriler okudum. Ya izleyeceğiz ama yani oradaki şey çok büyük. O zaman aralığı yani. Ve son haberimiz Ryan Coogler X-Files dedim ya. X-Files TV reboot yapıyormuş. Abi X-Files bayılırım. Bak çocukluğumda televizyonda en fazla izlediğimizlerden biriydi. Kopuk kopuk izliyordum. Müziği. Çok Müziği korkunç ya. inanılmaz Müziği. müziği var. Ve çok ikonik. Yani X-Files sci-fi budur Hı. şimdi bir seri. Sonradan biraz geri getirmeye çalıştılar falan olmadı. Belli bölümler Hı. falan çok kötüydü diye duydum. Ve izledim. Ben son sezonunu izledim yani bayağı. Hı. O dönem çıktığı dönem Hı. izledim. Unuttum ama. Çok uzun zaman oldu. Ryan Coogler da bence hem Sinners hem Black Panther'de yaptıkları hem diğer filmlerde yaptıkları çok iyi bir yönetmen. Bayağı farklı bir şey gelebilir. Evet güzel bir yorum katabilir. Bir de bir önceki fıtıkta 16'da söylediğim gibi abi sci-fi'ye açız ya. Öleceğim oğlum sci-fi'sizlikten. Kaliteli sayfaya. On paso Alien çıkıyor, Predator çıkıyor. Baydım lan gari. Ya yine uzay içersin ama böyle bir gizem şey şart yani. Akçım ağzına sağlık. Teşekkür Ne ediyorum. kardeşim. Fıtıkla kalın. Diğer videolarımıza gidin. Haberlerin arasında bahsederken tabii ki konuştuğumuz filmler oluyor. Ve detaylarına değinmiyoruz. Hepsinde de buraya gidin, buraya gidin, buraya gidin, buraya gidin demek istemiyoruz. Beğenip abone olmanızı çok istiyoruz. Çok da seviniriz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Diğer videolarımıza bekleriz. Biz kaçtık. Görüşmek üzere.